Merhaba arkadaşlar, Androidsiz Kalma kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda Android oyunlar ve Android programlar konusunda bilgi vereceğim. Bu konular üzerine video çekeceğim arkadaşlar. Sizin bu konuda çekmemi istediğiniz videonuz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Android telefonunuz yoksa, telefonunuz bazı oyunları kaldırmıyorsa ya da oyun kurmak istemiyorsanız telefonunuza, o zaman da yardımımıza Android emülatörler yetişiyor. Android emülatörler sayesinde bilgisayarınızdan Android oyun ve Android program çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Android emülatörler ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı çeşitleri piyasada fazlaca bulunuyor arkadaşlar. En çok karşılaşılan soru hangi emülatörü kullanmalıyım? Sen hangisini kullanıyorsun? Hangi emülatör Mac için? Hangisi Windows için? Bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. Ben sizlere birkaç tane Android emülatör tanıtacağım. Ama kesinlikle şunu kullanın diyemem. Çünkü birçok emülatör farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Size önereceğim 2-3 tane emülatörü bilgisayarınıza kurun. Biraz oynayın ya da programlarınızı deneyin. Sonra hangisinin daha iyi olduğuna siz karar verin arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınızın sistemsel özelliklerini ve sizin kullanım amacınıza göre karar vermiş olursunuz. Aynı anda bilgisayarınızda 2-3 tane emülatör de olabilir arkadaşlar. Root gerektiren programlar için kolay root olan emülatörler var. Veya e, rootlu cihazda çalışmayan oyunlar, rootlu cihazda çalışmayan programlar var. Onlar için de rootsuz bir emülatör gerekebilir arkadaşlar. O açıdan da rootlu ve rootsuz olmak üzere iki çeşit emülatörünüz olmuş olabilir. Emülatörler hakkında bilgi ve önerilere gelecek olursak, ben ücretsiz olan birkaç tane emülatörü isim olarak tanıtacağım arkadaşlar. Bunların daha sonra detaylı bilgilendirmesini sağlayacağım elbette. Şimdi hemen bunların tanıtımına geçelim arkadaşlar. Gamelop'un bir emülatörü var arkadaşlar. Bunu biz Tangent Game Bully diye de biliyoruz. Sürekli güncelleme alıyor. Oyun için oluşturulan bir emülatör. Bunun ilk PUBG'yi yüksek grafiklerde oynatmak amacıyla çıkmıştı zaten piyasaya. Hatta burada PUBG oynayan da normal telefonda PUBG oynayanlar karşılıklı bir araya gelemiyordu. Şu an durum nedir bilmiyorum. Tabi bilgisayardaki oyuncularla telefondaki oyuncular eşit statüde olmadığı için birbirlerine haksızlık olmasın diye bu önlemi almışlardı o zamanlar için. Gelelim bir sonraki emülatöre. Nox Player arkadaşlar. Bu da yine ücretsiz. Klavye, mouse, kontrol eşleşmesi yapılabiliyor konsol olarak. Hem Mac versiyonu hem bilgisayar versiyonu mevcut. Gelelim bir sonraki. Şuradan göstereyim arkadaşlar. BlueStreak. BlueStreak de yine ücretsiz. Birden fazla pencere desteğine sahip. Multi şeklinde birkaç tane oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Ama reklam var bunun içinde. Full olarak almak isterseniz de 24 dolar gibi bir ücrete sahip. Ama ücretsiz versiyonu da işinizi görüyor. Şimdi şuradan geçen yazılarda en iyi Android telefondan 6 kat hızlı performans diyor arkadaşlar mesela. Bir sonraki emülatörümüz MemoPlay. MemoPlay'de biraz fazla duracağım. Çünkü şu en baştaki kıyaslaması kendi sitesine de koymuş. Zaten şuradan göstereyim. Hangisinin hangi emülatör olduğu belli. İsimlerini her ne kadar veremiyor gibi gösterse de 3D grafik skoru ve işlemci skoru, multiskor olarak iki farklı alanda birinci olduğunu belirtiyor. O yüzden de böyle bir istatistik ya da grafik koymuş diyelim. Bir sonraki emülatöre geçiyorum arkadaşlar. CoPlayer. Bu da Mac ve
bilgisayar için en iyisi olduğunu yine iddia ediyor. Bunda yine ücretsiz, fakat çok yoğun çalışmasından sonra bazı programlar için donma söz konusu olabiliyor. Bunu belirteyim arkadaşlar. Ama bilgisayarınıza indirip bir kurarsanız, bir test ederseniz belki sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Bir diğer emülatörüme geçiyorum. Android Studio. Android Studio Google'un resmi emülatörü arkadaşlar. Güncellemeleri sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde alıyor. Ama daha çok oyun üreticilerinin, program geliştiricilerinin tercih ettiği bir emülatör. Arayüzü falan biraz karışık, basit bir sisteme sahip değil. Ama yine deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bundan sonra tanıtacağım 2 tane emülatör kaldı. Aslında bunları emülatör de demek doğru değil. Çünkü bunları bilgisayarınızda sistem olarak kurmanız gerekiyor. USB üzerinden Blitzroom ve Remix OS olarak 2 tane sistem. Bunları bilgisayarınıza USB aracılığıyla kurarak normal Windows kurmuş gibi düşünün. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar oyun için değil arkadaşlar. Onları belirteyim. Çok ağır işlemler yapamazlar. Özellikle Bliss için açık kaynak kodlu ve reklamsız olduğu için biraz daha karışık diğerine göre. Şuradan da çıkalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bilgisayarımda 3 tane emülatör var. Ara sıra kullandığım emülatörler, hem de size göstermek adına masa üstüne aldım bunların kısa yollarını. Android'siz kalma kanalından şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.